Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Birazcık bahçe işlerine de yönelmek istedik. Burada dururken şu anda bildiğiniz üzere Isparta'nın Suçur ilçesindeyim. Birazcık daha böyle bir köy ortamı burada var. Bunu değerlendirmek istedik aslında gördüğünüz üzere. Burada soğanlarımız falan yetiştirmeye başladık. Yeşil soğanlarımız çıkmaya başladı hatta. Aynı zamanda diğer kısımlar da var. Yine ilerleyen videolarımızda yine sizlere bu bahçemizde birazcık tanıtırım arkadaşlar. Bu videomuzda ise sizlerle birlikte çuvalda patates yetiştireceğiz arkadaşlar. Bunu yetiştirmek için yapmamız gerekenleri aslında sizlere aktaracağım. Aklınızda şu soru geliyor olabilir arkadaşlar. Neden toprakta değil de çuvalda yetiştirmek? Şu açıdan arkadaşlar, normalde toprağa diktiğimizde birazcık daha hem geç olarak çıkmakta hem de diğer, nasıl söyleyeyim sizlere, yabani otlarla birlikte aynı zamanda toprakta bulunduğu için yabani otlar patatesimize zarar verebilmekte. Yani mesela şimdi normalde bu bir patatesimizden 5 patates elde edeceksen 3 patates elde edebiliriz. Yani verim düşüklüğüne sebebiyet vermekte aslında baktığımızda yabani otlar. Hem bunlardan korunmuş oluyor hem de bu süreci daha da hızlandırmış oluyoruz böylelikle. İsterseniz şimdi sizlerle birlikte bir yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Ardından sizlere geri kalan detayları da aktarıyor olacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu şekilde bizim kömür çuvalımız var. İsterseniz sizler farklı çuvallar da kullanabilirsiniz. Bunları temin edebilirsiniz, böyle kömür kullanan veya ne bileyim soba kullanan yerlerden bu çuvalları temin edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar kömür çuvalımızı güzelce katladık. Zaten şurada örnekleri de var, bayağı yaptık biraz önce. Sizlere de göstermek istediğim için aslında bu videoyu hazırlıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada ise bir çuvalımız içerisine şimdi hazırladığımız bir toprağımız var. Birazcık daha böyle saksı toprağı gibi ve organik maddesi yüksek arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde yetiştireceğiz. Toprağı kullanmamızın sebebi arkadaşlar kısa sürede çimlenerek filizlenmesini sağlamak açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu şekilde hazırlamış olduğumuz çuvalımızın içerisine bu toprağımızı alalım. Şöyle gördüğünüz üzere rahat bir şekilde. Gördüğünüz üzere arkadaşlar toprağımızı yerleştirmeye başladık. Birazcık daha ekleyelim. Ortalama arkadaşlar 15 ila 25 santim arasında bir toprak kullanabilirsiniz. Çok fazla toprak kullanmanıza ihtiyaç yok. Birazdan anlatacağım çünkü detaylarını. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar toprağımız hazır denilecek kadar var. Şöyle birazcık daha katlayalım çuvalımızı. Gördüğünüz üzere toprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi burada patateslerimiz var. Gördüğünüz üzere 2 tane patates kullanacağım ben bu çuvalımız için. Şöyle sokarat atmaya başlamış patatesler arkadaşlar. O yüzden özellikle bu sokaratlarına dikkat ederek keseceğiz. Bunları keserek kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün olarak da dikebilirsiniz ama biz keserek dikeceğiz. Çünkü daha fazla köke sahip olmak istiyoruz arkadaşlar patates çuvalımızın içerisinde. Şimdi gördüğünüz üzere filizlerine dikkat ederek keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken husus dediğim gibi buradaki filizlerimize zarar vermemek. Şöyle çaprazlamasını alacağım arkadaşlar. Birazcık daha bıçağımızı. Şöyle bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere patatesimiz tamamdır. Şöyle köküne de hiçbir şekilde zarar vermedik böylelikle filizine. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şimdi bunu da 3. bir parçaya böleceğiz. Ortalama her patatesi 3 parçaya bölebilirsiniz. Şu şekilde bunu da ortadan 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Böylece 3 parça ve 4 parçaya bölebilirsiniz. Ben 3 parçaya böleceğim arkadaşlar. Çünkü burada 2 tane zaten hali hazırda filizimiz var. Buradan da bir filizimiz çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bunu hazırladım. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yine burada bir filizimiz var. Şurada bir filizimiz var ve burada bir filizimiz var. Ve bu filizimizi arkadaşlar şu şekilde tutarak alacağım. Şöyle bir parça bölelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birazcık yamuk oldu ama çünkü filizimizi orada tutabilmek amacımız. Aynı şekilde bunu da arkadaşlar yine filizlerine zarar vermeden tam şuradan ortadan 2'ye böleceğiz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle. Böyle mesela toplamda yine 3 parçamız oldu arkadaşlar. Filizlerimiz de tamamdır. Şimdi bunu toprağımızın içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bıçağımızı şöyle bırakalım. Toprak arkadaşlar çuvalın en dibinde mutlaka toprak olması gerekiyor. Yani bunlar direkt olarak çuvala temas etmemeli. Burada arkadaşlar şöyle dediğim gibi çuvalın dibine toprak olmalı mutlaka. Çuvalın dibine değmemeli. Yüzeye birazcık daha yakın olmalı. Ve ikinci bir dikkat edeceğim husus ise arkadaşlar burasının toprakla temas etmesi gerekiyor. Burası ise yukarı doğru gelecek olan taraf olacak arkadaşlar. Çünkü buradan artık sokaratlarımızı verecek. Ve buradan filizlenmeye başlayacak. Şöyle toprağımız var arkadaşlar gördüğünüz üzere dipte de. Şimdi bunun üzerine patatesimizi ekiyoruz. Gördüğünüz üzere. Ve hemen üzerine toprakla kapatıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Aynı şekilde bu köşesine de yapacağım. Şimdi bu tarafı da kazdım. Toprağımız yine dipte var. Şöyle toprağımızın içerisine batırdık. Ve üstünü toprakla kapattık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine buraya da aynı şekilde bir parçasını dikeceğiz. Çuvalımızın. Bir parçası da oraya geldi. Yine bir parçayı da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde kapatıyoruz.
Diğer tarafta da yine aynı şekilde arkadaşlar bir parçayı buraya dikeceğiz. Bu şekilde kapatıyoruz. Aynı şekilde bu köşesine de bir parçamızı daha dikeceğiz. Toplamda 2 adet patates kullandık arkadaşlar bir çuvalımız için ve 6 parçaya bölerek kullandık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bununla birlikte toplamda 19 adet çuval elde ettik. Şimdi bunların artık yetişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar birazcık da. Şimdi arkadaşlar bu çuvallarımız yaklaşık şöyle 5 ila 15 santim arasında uzadıktan sonrasında bu tabii ki yapraklar da vermeye başlayacaklar arkadaşlar. Bu çuvalları tabii ben sizlere aşama aşama yine videolarımda aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yüzden takipte kalabilirsiniz abone olarak kanalıma. Bunu da belirtmek istedim detay olarak. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık 5 ila 15 santim arasında yeşilliğini, filizini verdikten sonrasında bizler yaprağı en üstte kalacak şekilde bunun üzerine birazcık daha toprak ekleyeceğiz ve çuvalımızı yukarı çekeceğiz. Böyle yavaş yavaş yukarı çeke çeke çuvalımız komple doluncaya kadar bu şekilde toprak ekleye devam edeceğiz. Bunların da yine videosu dediğim gibi gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yeni dikmiş olduğumuz patateslerimizin hepsinin can sularını da vereceğiz. Böylelikle bu işlemimizi tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere pet şişemi aldım geldim şimdi. Hemen ucu da kapakları da delikli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere yağmurlama yapabilmesi için daha kolay bir şekilde. Şimdi ilk can sularını vereceğiz arkadaşlar. Hepsi için şöyle bütün patateslerimiz için arkadaşlar can sularını verelim. Ardından büyümelerini bekleyeceğiz. Yine aşama aşama sizlere video olarak gösteriyor olacağım arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar yine bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verebilir ve ayrıca yine yorumlarda da belirtebilirsiniz bu videoların gelmesini istediğinizi. Arkadaşlar yine önemli bir hususlardan biri ilk birkaç gün boyunca bu topraklarımızın yetmiş olduğumuz daha doğrusu patateslerimizin topraklarının nemlilik oranının yüksek olması gerekiyor. O yüzden ben mesela ilk 3-4 gün boyunca bu şekilde gelir hep yağmurlama bir şekilde sulayacağım arkadaşlar. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Bu önemli bir detay açıkçası. Şöyle gördüğünüz üzere sulamaya devam edelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsi sulandı. Evet arkadaşlar ben şimdi ilk bir kere suyumu verdim. Birkaç defa daha vereceğim şimdi çünkü bu birazcık az bir su. Ama ben sizlere öncesinde bir video kapanışını gerçekleştirmek istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bahsetmiş olduğum gibi kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ve videomu yine arkadaşlarınızla paylaşarak da bana destek verebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yine yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Elimden geldiğince en kısa sürede sizin yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin de arkadaşlar devamı gelecek. Bunun da bilgisi olsun. Videolarımı izlerseniz ve takipte kalırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. It's broken by design, yeah. I'm feeling lost, not found. I fell in love with sound, and I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost, not found. I'm drowning in the bass right now. I listen like a drug I found. Addicted to the plug right now. And I hate the time just keeps on moving. I don't get why it feels like it's looping. I wish that I knew what I was doing, and I hope that I keep my mind so loose. And now I lay awake. Sometimes I never feel like I could take a break. I don't know why this world just wants to make me wait. I don't know why this world just wants to make me hate. Yeah, I'm feeling lost, not found. I fell in love with sound, and I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost, not found. I'm drowning in the bass right now. I listen like a drug I found. Addicted to the plug right now.
And I can feel your pain now. I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same now. I wish that I could just forget your name now.